Evren matematiğe itaat ediyor. Peki bizim matematiğimiz evrenin neresine kadar yetişebiliyor? Bir gezegen yıldızının etrafında dönüyor. Hiç tereddüt etmiyor. Hiç yanlış integral almıyor. Bir saniye bile türev hesabını şaşırmıyor. Bu görüntü insanı hipnotize ediyor. Demek ki evren matematiksel düzene uyuyor diyoruz. Demek ki her şey bir denklem. Denklemi gerçeğin yerine koyuyoruz. Matematik bir dil, hatta çok keskin bir dil. Galileo'nun evren matematik dilinde yazılmıştır sözü bu yüzden büyüleyici. Çünkü gerçekten de bazı sayfalar matematikle okununca mucize gibi açılıyor. Fakat biz kitabı okumayı öğrenince kitabı mürekkepten ibaret sanmaya başlıyoruz. Ya da haritayı çizince kıtanın çizgilerden oluştuğunu zannediyoruz. Matematiğin kusursuz işlediğini düşündüğümüz yerler genellikle seçilmiş, temizlenmiş, izole edilmiş sahneler. Gezegen hareketleri, ideal gazlar, sürtünmesiz yüzeyler, simetrik sistemler. Peki ya geriye kalan büyük dünya? Türbülansın kabaran karmaşası, hücrelerin yapısı, beynin bilinç denen karanlık laboratuvarı. Orada matematik hala var, evet, ama çoğu zaman yaklaşık, istatistiksel, model bağımlı ve bazen de elimden bu kadarı geliyor diyen bir çizgide. Şimdi daha rahatsız edici bir şey söyleyeyim. Matematiğin muhteşem görünmesi biraz da hayatta kalanların hikayesi olabilir. Başarıyla modellediğimiz alanları vitrine koyuyor, modelin zorlandığı yerlerde şimdilik deyip geçiyoruz. Sonra da vitrindeki parlaklığa bakıp her şey zaten böyle sanıyoruz. Fizik tarihine baktığımızda evren matematiğe uyuyor varsayımı her seferinde aynı cümleyle çöküyor. Buraya kadar. Newton'un denklemleri olağanüstüydü. Ta ki çok hızlı şeylere bakana kadar. O zaman görelilik geldi. Görelilik harikaydı. Ta ki çok küçük şeylere atom ölçeğine inene kadar. Orada kuantum geldi. Her büyük sıçrayış aslında şunu fısıldıyor. Denklemler kutsal değil, yenilenebilir. Biz matematiği evrene uyduruyoruz. Ama evren matematiğe uyacak diye bir şey yok. Yani matematik yanlış mı? Hayır. Burada ince bir nokta var. Matematik yanlış değil. Matematik gerçekliğe tuttuğumuz bir projektör. Projektör iyi olabilir, çözünürlüğü yüksek olabilir. Hatta bazı açılarda şaşırtıcı biçimde tam isabet bile verebilir. Ama projektör ışığı duvara vurunca duvarın projektörden yapıldığını söyleyemeyiz. Peki ya evren matematikse evren bir simülasyondur iddiası. Bu iddia kulağa modern ve zekice geliyor. Zira bugün her şeyi hesaplıyoruz. İklimi, piyasayı, molekülleri, galaksileri. Bilgisayarlarımız büyüdükçe demek ki evrende bilgisayar fikri cazip hale geliyor. Fakat burada kategorik bir hata var. Bir şeyi hesaplayabiliyor olmamız onun hesaplanarak var olduğu anlamına gelmez. Ağaç çizimini yaptın diye ağaç mürekkepten olmaz. Gezegenin yörüngesini hesapladın diye gezegen denklem çalıştırmaz. Üstelik evren hesaplıyor dediğin an evrene mühendislik faturası kesiyorsun. Hesaplamanın enerji maliyeti var. Gecikme sınırı var. Hatta hata toleransı var. Bit silmenin bile termodinamik alt sınırları konuşulur. Yani kod diyorsan sadece metafor söylemiyorsun. Test edilebilir bedel söylüyorsun. Evrenin gerçekten program gibi çalıştığını iddia ediyorsan o programın nerede, nasıl, hangi kaynakla, hangi enerji bütçesiyle işlediğini de göstermen gerekir. Aksi halde simülasyon sözü açıklama değil, sadece başka bir etiket olur. Peki Gödel, matematik eksikse evren de eksik olur mu? Bu çok çekici bir final gibi duruyor ama yine harita arazi karışıyor. Gödel belirli türde formal sistemler için konuşur. Evrenin kanıt aramasını gerektiren bir mahkeme yok. Evrenin varoluşu bir teoremin ispatına bağlı değil. İspat bizim oyunumuz. O zaman asıl sonuç şu. Evren matematiğe itaat etmiyor. Biz matematiği evrenin bazı yüzeylerine çok iyi oturan bir kalıp olarak üretiyoruz. Kalıbı geliştiriyoruz, yamıyoruz, yeniden döküyoruz. Bazen muhteşem bir uyum yakalıyoruz. Bazen de gerçeklik ben daha karmaşığım diye yüzümüze kapıyı kapatıyor. Belki de evren neden matematik sorusu ters. Belki doğru soru şu. Bizim matematiğimiz neden bazı yerlerde bu kadar iyi, bazı yerlerde bu kadar zorlanıyor? Eğer bunu cevaplayabilirsek sadece fiziği değil, simülasyon gibi büyük iddiaları da nihayet test edilebilir bir zemine indirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.